Giz Perdesi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizler için tarihin en güçlü ve en tartışmalı figürlerinden biri olan Cengiz Han'ın yaşamını ele alıyoruz. Bu hikaye, henüz Cengiz Han adını almadan önce Temuçin olarak bilinen bir çocuğun ve onun babası Yesügey Bahadır'ın ölümünden sonra başlayan zorlu yolculuğun hikayesidir. Hazırsanız Cengiz Han'ın hikayesi başlıyor. Bozkır'da ölüm sessiz gelmez. Hele bir lider öldüyse, rüzgar daha sert eser, bakışlar daha uzun süre yerde kalır. Yesügey Bahadır'ın zehirlenerek ölmesi yalnızca bir adamın değil, onu ayakta tutan düzenin de çöküşüydü. Bu ölüm, Temuçin'in ailesi için yas değil, açık bir tehlike ilanıydı. Çünkü Bozkır'da bir liderin ölümü, geride kalanların kaderini tartışmaya açardı. Yesügey'in cesedi toprağa verildikten sonra kabile büyükleri toplandı. Bu bir taziye değil, bir hesaplaşma meclisiydi. Ortada sert bir gerçek vardı. Dul bir kadın ve etrafında çocuklar. Kış yaklaşıyordu. Av azdı. Düşman kabileler pusudaydı. Bozkır siyaseti duyguyla işlemezdi. Liderlik, koruma ve ganimet getirmiyorsa anlamını yitirirdi. Yesügey varken bu aile güçtü. Yesügey yokkense yüke dönüşmüştü. Höelun yani Temuçin'in annesi bu kararın ne anlama geldiğini o an anladı. Kabile açıkça söylemese de fiilen şunu yapacaktı. Biz gidiyoruz. Çadırlar söküldü, sürüler başka yöne çevrildi, ateşler birer birer söndü. Geriye rüzgarın önünde kalan birkaç çocuk ve bir kadın bırakıldı. Bu terk ediliş Bozkır'da bir istisna değildi. Tam tersine hayatta kalma mantığının en çıplak haliydi. Temuçin o gün bir şey öğrendi. Kan bağı güvence değildir. Güç yoksa kimse kalmaz. O andan itibaren çocukluk onun için bitmişti. Açlık başladı. Kök, yabani ot, kimikiliği. Hayatta kalmak için ne bulunursa yenildi. Kış geceliği yalnızca soğuk değil, korku da getirdi. Çünkü artık onlar korunmayan bir hedefti. Bu yalnızlık yıllarında Temuçin'in dünyaya bakışı sertleşti. Kardeşleriyle yaşanan gerilimler açlığın ve çaresizliğin ürünüydü. Bir av paylaşımı sırasında kardeşini öldürmesi modern gözle bakıldığında bir trajedidir. Bozkır'ın diliyle ise bir kırılma noktasıdır. Temuçin için bu olay zayıflık bedel ister düşüncesini mühürledi. Vicdan değil, sonuç önemliydi. Bu dönemde Temuçin'in adı henüz korku uyandırmıyordu ama bir şey dikkat çekiyordu. O hayatta kalıyordu. Terk edilenlerin çoğu kısa sürede silinirdi. Oysa direniyordu. Bu Bozkır insanının gözünden kaçmaz. Demek ki bu çocukta bir şey var fısıltısı yavaş yavaş yayılmaya başladı. Fısıltılar Bozkır'da bazen ordulardan önce gelir. Yıllar sonra dünya onu Cengiz Han olarak tanıyacaktı. Ancak o günlerde Temuçin yalnızca şunu biliyordu. Bir daha kimsenin kendisini kaderine terk edemeyeceği bir güce ulaşmalıydı. Bu bir hayal değil, bir zorunluluktu. Çünkü Bozkır'da affedilmeyen tek şey vardı, güçsüzlük. Bu bölüm burada biterken Temuçin'in zihninde tek bir cümle yankılanıyordu. Eğer dünya böyleyse ben de böyle olacağım. Bozkır'da terk edilmek, yalnız kalmak demek değildir. Çoğu zaman daha kötüsüdür. Hedef olmak demektir. Yesügey'in oğlu olarak Temuçin, düşman kabilelerin hafızasında hala bir ihtimaldi. Bugün güçsüzdü ama yarın intikam alabilecek bir lidere dönüşebilirdi. Bu ihtimal bile onu ortadan kaldırmak için yeterliydi. Tayçiyutlar bu hesabı erken yapanlardandı. Bir gün Temuçin yakalandı. Bu sıradan bir esaret değildi. Kaçmasın diye boynuna ve omuzlarına ağır bir tahta boyunduruk takıldı. Bu Bozkır'da yalnızca fiziksel bir kısıtlama değil, aynı zamanda aşağılamaydı. Sen artık özgür değilsin demenin en görünür yoluydu. Geceleri kampın ortasında tutuluyor, herkesin gözü önünde bir ibret nesnesine dönüştürülüyordu. Bu noktada Temuçin'in hikayesi yön değiştirir. Çünkü çoğu esir burada kırılır. Oysa izlemeye başlar. Kim nöbet tutuyor, kim dikkatsiz, kim merhametli, kim korkuyor. Bozkır'da hayatta kalmanın yolu kas gücünden değil, insan okumaktan geçer. Temuçin bunu çok erken öğrenir. Gecelerden birinde nöbetçilerden birinin tereddüt ettiğini fark eder. Kaynaklar bu kişinin bir genç ya da yaşlı bir adam olduğunu söyler. İsimler değişir ama ortak nokta şudur. Temuçin ona yalvarmaz, emir vermez. Sadece şunu söyler.
Beni öldürürlerse sen de unutulursun. Ama kurtulursam seni unutmam. Bu cümle Bozkır'da bir vaat değil, bir yatırımdır. Kaçış gecesi başladığında fırtına yoktur. Sessizlik vardır. Temuçin Boyunduruk'la birlikte kaçmaya çalışır. Saklanır, suya girer, nefesini tutar. Bu sahne yıllar sonra anlatılacak bir efsaneye dönüşür. Çünkü o gece Temuçin yalnızca zincirlerinden değil, kolay lokma algısından da kurtulur. Tayçıyutlar onu tekrar yakalayamaz. Bu kaçış Bozkır'da hızla yayılır. Bir çocuğun ağır bir boyundurukla bir kabileden kaçması olağan bir olay değildir. İnsanlar şunu konuşmaya başlar. Bu çocukta irade var. Bozkır kültüründe irade kan bağından daha değerlidir. Çünkü irade hayatta kalmayı garanti eder. Bu olaydan sonra Temuçin'in etrafında küçük bir görünmez kalkan oluşur. Henüz ordusu yoktur ama itibarı vardır. İnsanlar onun yanına gitmez ama artık onu hafife de almaz. Düşmanları için bir risk, potansiyel müttefikler içinse bir ihtimal haline gelir. Bu bölüm Temuçin'in ilk gerçek dönüşümüdür. Artık o sadece terk edilmiş bir çocuk değil, sınanmış, esareti tatmış ve kırılmamış bir figürdür. Bozkır böyle insanları unutmaz. Çünkü onlar ya erken ölür ya da tarihin yönünü değiştirir. Yıllar sonra dünya onu Cengiz Han olarak tanıyacaktı. Ama bu isimden önce Bozkır'da şöyle anılmaya başlamıştı. Kaçan çocuk. Ve Bozkır'da herkes bilir. Kaçmayı bilen bir gün kovalamayı da öğrenir. Esaretten kaçış, Temuçin'i hayatta tutmuştu. Ama Bozkır'da hayatta kalmak yetmezdi. Ya güç olurdun ya da bir sonraki kışta silinirdin. Temuçin bunu biliyordu. Bu yüzden ilk kez bir karar aldı. Artık sadece savunmayacak, bağ kuracaktı. Bozkır'da bağ kurmanın en güçlü yoluysa kan değildi, yemindi. Bu noktada Temuçin'in yolu Jamuka ile kesişir. Jamuka, soylu bir aileden geliyordu. Çadırları kalabalık, adamları seçkindi. Temuçin'le Jamuka anda oldular. Bu kan kardeşliğine denk bir yemindi. Aynı kaptan içtiler, aynı ateşin başında söz verdiler. Bu bağ Temuçin'e ilk kez şunu sağladı: yalnız olmadığını hissetmek. Jamuka içinse Temuçin alt sınıftan ama yetenekli bir müttefikti. Ancak bu ittifak baştan eşit değildi. Jamuka'nın dünyasında liderlik doğuştandı. Temuçin'in dünyasındaysa kazanılırdı. İki genç aynı ateşin başında oturuyor ama farklı gelecekler hayal ediyordu. Bu fark şimdilik sessizdi ama Bozkır sessiz farkları affetmez. Temuçin'in asıl stratejik hamlesi ise Jamuka'dan sonra gelir. Babasının eski dostu olan Kerait lideri Togrul, Çin kaynaklarında Wang Han ile ilişki kurar. Bu Bozkır siyasetinde bir üst akıl hamlesidir. Temuçin, babasının adını bir anahtar gibi kullanır. Togrul için Temuçin geçmişe açılan bir kapıdır. Yesügey'in hatırası eski bir borçtur. Bu ittifak Temuçin'i bir anda başka bir seviyeye taşır. Artık onun arkasında yalnızca birkaç genç değil, güçlü bir kabile vardır. Fakat burada kritik bir detay bulunur. Temuçin bu korumayı kör bir sadakat olarak görmez. Gözlemler, öğrenir. Togrul'un adamlarını, meclislerini, karar alma biçimlerini inceler. Bozkır'da bilgi, kılıç kadar keskindir. Bu süreçte Temuçin ilk kez küçük bir çevre toplamaya başlar. Kendisine katılanları soylarına göre değil, sadakatlerine ve becerilerine göre seçer. Bu geleneksel düzeni rahatsız eden bir yaklaşımdır. Çünkü soylular için bu bir tehdittir. Eğer herkes yükselebilirse biz neden varız? Jamuka ile Temuçin arasındaki gerilim de tam burada başlar. Jamuka, Temuçin'in etrafında toplanan alt tabakayı küçümser. Temuçin ise Jamuka'nın kibirli duruşunu bir zayıflık olarak görür. Henüz kılıçlar çekilmez ama Bozkır'da herkes hisseder. Bu iki adam aynı gökyüzü altında uzun süre duramayacaktır. Bu bölümün sonunda Temuçin artık yalnız bir hayatta kalan değildir. O, ittifak kurabilen, insan seçebilen ve geleceği hesaplayan bir figüre dönüşür. Bozkır onu artık av olarak değil, dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak görmeye başlar. Çünkü ilk kez bir çocuk değil, oyuncu sahnededir. Ve her oyuncunun kaderinde bir ilk sınav vardır. Temuçin'in sınavı ise çok geçmeden gelecektir. Hem kişisel, hem siyasi, hem de kanlı bir sınav. Bozkır'da evlilik, yalnızca iki insanı değil, iki kaderi birbirine bağlar.
Temuçin için Börte ile yaptığı evlilik, ilk kez kendi hayatını kurma girişimiydi. Yıllar süren açlık ve yalnızlıktan sonra bu evlilik, onun için sadece bir eş değil, istikrar demekti. Ancak Bozkır, istikrarı uzun süreli bir lüks olarak tanımaz. Merkitler, Temuçin'in geçmişini unutmamıştı. Hövlü'nün yıllar önce Merkitlerden kaçırılmış olması eski bir kan davasıydı. Bu yüzden bir gece Temuçin kamptan uzaktayken baskın yaptılar. Çadırlar dağıldı, eşyalar yağmalandı ve Börte kaçırıldı. Bu olay sıradan bir kadın kaçırma değildir. Bozkır kültüründe açık bir meydan okumadır. Mesaj nettir. Seni hala ezebiliriz. Temuçin geri döndüğünde manzara sessizdi ama anlamı ağırdı. O an iki yol vardı. Kabullenmek ya da karşılık vermek. Kabullenmek, Bozkır'ga yalnızca bir kadını değil, itibarı kaybetmek demekti. Temuçin bu seçeneği hiç düşünmedi. Çünkü bu dava artık kişisel olmaktan çıkmıştı. Bu onun liderliğinin ilk gerçek sınavıydı. Ancak Temuçin hala tek başına bir ordu değildi. Bu yüzden ittifaklarını ilk kez gerçek bir savaş için harekete geçirdi. Jamuka ve Kerait lideri Toğrul'dan destek istedi. Burada önemli bir detay vardır. Temuçin yardım isterken yalvarmaz. Durumu bir ortak tehdit olarak sunar. Merkitlerin güçlenmesi herkes için risktir. Bu dil, Bozkır siyasetinde etkilidir. Toplanan güç, Temuçin'in bugüne kadar gördüğünden büyüktü. Bu onun ilk koalisyon ordusuydu. Baskın gecesi planlıydı. Ani, hızlı ve acımasız. Merkitler hazırlıksız yakalandı. Çadırlar yakıldı, direnenler öldürüldü, kaçanlar dağıldı. Börte geri alındı. Bu operasyon askeri olarak büyük bir savaş sayılmazdı. Ama psikolojik etkisi çok büyüktü. Bu olaydan sonra Bozkır'da bir şey değişti. Temuçin artık yalnızca kaçmayı bilen bir adam değil, saldırabilen bir liderdi. Daha da önemlisi, onun için insanlar savaşmıştı. Bu Bozkır'da geri dönüşü olmayan bir eşiktir. Çünkü bir kez senin için kılıç çekilmişse, artık seni ciddiye almak zorundadırlar. Börte'nin geri dönüşü, Temuçin'in iç dünyasında da bir kırılma yarattı. Bu noktadan sonra Temuçin için kayıp, yalnızca bir acı değil, bir gerekçe haline geldi. Bir daha kaybetmemek için daha güçlü olmak zorundaydı. Bu düşünce, ileride uygulanacak acımasız stratejilerin ilk tohumu oldu. Bozkır artık şunu konuşuyordu. Temuçin dokunulabilir biri değil. Ve bu fısıltı, Jamuka ile arasındaki görünmez mesafeyi daha da açtı. Çünkü Jamuka için bu başarı, Temuçin'in haddinden fazla yükselmesiydi. Aynı zafer, iki adamın zihninde iki farklı anlama sahipti. Biri için bu birliktelik, diğeri içinse tehditti. Bu bölümün sonunda Temuçin ilk kez şunu görmüştü. İttifaklar savaşta sınanır. Ve bazı sınavlar dostlukları çatlatır. Börte'nin geri alınmasıyla birlikte Bozkır'da dengeler görünmez biçimde kaydı. Aynı baskına katılan iki lider, aynı zaferden iki farklı anlam çıkarmıştı. Temuçin için bu başarı, ittifakların işe yaradığını ve düzen kurmanın mümkün olduğunu kanıtlıyordu. Jamuka içinse başka bir şey ifade ediyordu. Temuçin artık kontrol edilebilir bir müttefik değil, potansiyel bir rakipti. Kopuş bir kılıç darbesiyle başlamadı. Bozkır'da ayrılıklar önce bakışlarda, sonra sözlerde belirir. Jamuka eski düzeni savunuyordu. Soylular yönetir, halk izlerdi. Temuçin ise savaş alanında cesaret gösteren, ganimeti adil paylaşan, sözünde duran herkesin yükselebileceğini savunuyordu. Bu iki liderlik anlayışı yan yana duramazdı. Çünkü biri doğuştan üstünlüğe, diğeri kazanılmış sadakate dayanıyordu. Jamuka, çevresindeki soylulara Temuçin'i düzeni bozan biri olarak anlatmaya başladı. Alt tabakayı başımıza çıkarırsa yarın kimse yerini bilemez, diyordu. Temuçin ise sessizce adam topluyordu. Onun yöntemi açık bir çağrı değildi, seçim sunmaktı. Yanına gelenlere ganimet, koruma ve yükselme imkanı veriyordu. Gidenlere engel olmuyordu. Bu tutum Bozkır'da güven yarattı. İlk çatışmalar küçük çaplıydı. Sürüler ele geçirildi, izciler vuruldu, kamplar gece baskınlarıyla dağıtıldı. Bu açık savaş ilanı değildi ama herkes biliyordu ki büyük bir hesaplaşma yaklaşıyordu.
Kabileler saf tutmak zorundaydı. Tarafsızlık, iki tarafında düşmanı olmaktı. Nihayet Bozkır iki eski andayı karşı karşıya getirdi. Jamuka'nın ordusu soyluların ağırlığıyla kalabalıktı. Temuçin'in ordusu ise daha disiplinli ve hareketliydi. Temuçin adamlarını onluk ve yüzlük birliklere ayırmıştı. Komutayı yalnızca soyla değil, saha tecrübesiyle veriyordu. Bu savaş alanında fark yarattı. Küçük birlikler hızla yön değiştiriyor, Jamuka'nın ağır yapısını yıpratıyordu. Çatışmalar uzadıkça Jamuka'nın sertliği arttı. İbret olsun diye esirleri öldürttüğü, hatta acımasız infazlar yaptırdığı anlatılır. Bu yöntem kısa vadede korku yarattı. Fakat uzun vadede ters tepti. Çünkü Bozkır insanı korkudan çok istikrarı seçer. Temuçin'in yanında ganimet adildi, ceza öngörülebilirdi. Jamuka'nın yanında ise keyfiydi. Sonunda kırılma geldi. Jamuka'nın adamlarından bazıları Temuçin'e geçti. Bu geçişler kılıçtan daha yıkıcıdır. Çünkü bir liderin en büyük kaybı toprak değil, inançtır. Jamuka geri çekilmek zorunda kaldı. Açık bir yok oluş değil ama belirgin bir üstünlük Temuçin'in eline geçti. Bu bölüm Temuçin'in kaderinde yeni bir kapı açtı. Artık o yalnızca bir alternatif değildi, merkez güç haline geliyordu. Jamuka ise Bozkır'ın eski düzeninin sembolü olarak yalnızlaşıyordu. İki yolun da bedeli vardı. Jamuka onurunu korudu ama gücünü yitirdi. Temuçin gücü topladı ama artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Yıllar sonra Jamuka'nın akıbeti trajik olacaktı. Ancak bu başka bir bölümün konusudur. Bu bölümde önemli olan şudur: Bozkır'ın iç savaşı Temuçin'i bir kabile liderinden üstün birleştiriciye dönüştürdü. Çünkü o kılıçtan önce sistem kurmuştu. Ve sistem kuranlar sonunda unvan alır. Jamuka ile yaşanan iç savaş, Temuçin'e tek bir gerçeği net biçimde göstermişti. Kılıç kazanır ama düzen kazandırır. Bozkır'da birçok lider savaş kazanmıştı fakat çok azı kazandığını elinde tutabilmişti. Temuçin'in farkı tam burada ortaya çıktı. O, zaferin geçici olduğunu, kalıcılığınsa kuralla sağlandığını anladı. Bu nedenle Temuçin, Bozkır'da alışılmadık bir şey yaptı. Herkes için geçerli olan, yazılı olmasa da net kurallar koydu. Bu kurallar bütünü daha sonra yasa olarak anılacaktı. Yasa yalnızca cezalardan ibaret değildi. Ganimet paylaşımından ordu disiplinine, itaatten ödüllendirmeye kadar her alanı kapsıyordu. En önemlisi ise şuydu: kurallar herkes için aynıydı. Soylu da olsan, sıradan bir savaşçı da olsan. Orduda köklü bir değişim yapıldı. Temuçin, askerleri akrabalık bağlarına göre değil, onluk sisteme göre düzenledi. Onluklar, yüzlükler, binlikler. Her birim birbirini tanımayan ama aynı hedefe bağlı insanlardan oluşuyordu. Bunun bilinçli bir nedeni vardı. Eski kabile bağları kırılıyor, sadakat doğrudan lidere ve düzene yöneliyordu. Bu, Bozkır'da sessiz bir devrimdi. Disiplin sertti ama öngörülebilirdi. Yağma sırasında emre karşı gelen cezalandırılırdı. Ganimet saklayan affedilmezdi ama cesaret gösteren, sadakatini ispatlayan ödüllendirilirdi. Bu denge, ordunun içini çürütmek yerine sıkılaştırdı. İnsanlar korkudan değil, adalet algısından dolayı bağlı kaldı. Bozkır insanı için bu büyük bir farktı. Bir diğer kritik nokta da liyakatti. Temuçin, komutanlarını soylarına göre seçmedi, savaş alanında soğukkanlı olan, geri çekilmeyi bilen, adamını koruyan yükseldi. Bu durum eski soyluların tepkisini çekti. Ancak sıradan savaşçılar için büyük bir umut yarattı. İlk kez biri diyordu ki, eğer hak ediyorsan yükselirsin. Bu söz binlerce insanı Temuçin'in etrafına topladı. Bu düzen yalnızca orduyu değil, gündelik hayatı da etkiledi. Hırsızlık, keyfi şiddet ve iç çatışmalar sınırlandırıldı. Çünkü Temuçin şunu çok net görüyordu: kendi içinden çöken bir güç dışarıyı fethedemez. Önce içeride düzen sağlanmalıydı. Bozkır'da bu, fetihlerden bile daha zor bir işti. Bölümün sonunda Temuçin artık yalnızca kazanan bir savaşçı değildir. O, işleyen bir makine kurmuştur. Bu makine hızlıdır, disiplinlidir ve korku ile değil, düzenle ilerler. İnsanlar onun yanında kalmanın risklerini de bilir, getirilerini de.
Belirsizlik yoktur ve belirsizliğin olmadığı yerde bağlılık doğar. Bu noktada bozkırda yeni bir cümle dolaşmaya başlar. Temuçin'in yanında düzen var. İşte bu düzen birazdan dünyanın kapılarını sarsacaktır. Çünkü artık ortada geçici bir güç değil, sefer yapabilen bir sistem vardır. Disiplin kurulduğunda sıra kaçınılmaz olana geldi. Bozkır'da iki güçlü aynı anda yaşayamazdı. Temuçin'in düzeni artık çekim merkezi haline gelmişti. Fakat bu düzenin önünde hala büyük rakipler vardı. Bunlar küçük kabileler değil, yüzyıllardır Bozkır siyasetini belirleyen ağır güçlerdi. Temuçin onları aynı anda değil, teker teker hedef aldı. Çünkü Bozkır'da acele eden değil, hesaplayan kazanır. İlk büyük hedeflerden biri Naymanlardı. Naymanlar kalabalıktı, tecrübeli savaşçıları vardı ve kendilerini Bozkır'ın doğal hakimleri olarak görüyorlardı. Temuçin onları doğrudan güçle ezmeye çalışmadı. Önce içlerine sızdı. Rakip liderler arasındaki çekişmeleri körükledi, bazı beyleri kendi tarafına çekti. Savaş başladığında Naymanlar kalabalıktı ama birlik değildi. Temuçin'in ordusuysa daha küçüktü fakat tek bir komuta altında hareket ediyordu. Çarpışma sayının değil, düzenin kazandığı bir ders oldu. Keraitler ise farklı bir sorundu. Bir zamanlar Temuçin'i koruyan bu güç artık potansiyel bir tehditti. Çünkü eski dostluklar Bozkır'da en tehlikeli düşmanlıklara dönüşebilirdi. Kerait liderliği iç karışıklıklarla zayıfladığında Temuçin tereddüt etmedi. Bu çatışma duygusal değil, stratejikti. Keraitlerin çöküşü Bozkır'da bu mesajı netleştirdi. Geçmiş borçlar geleceği garanti etmez. Merkitler ve Tatarlar içinse süreç daha sertti. Bu kabileler Temuçin'in geçmişinde iz bırakmıştı. Direnenler ağır biçimde tasfiye edildi, teslim olanlar ise orduya alındı. Bu yöntem Bozkır'da hızla yayılan bir denklem yarattı. Karşı koyarsan yok olursun, katılırsan yükselirsin. Bu korkudan çok hesap üreten bir mesajdı. İnsanlar hangi tarafta hayatta kalacaklarını görüyordu. Bu tasfiyeler sırasında Temuçin'in yöntemi dikkat çekiciydi. O, rakip liderleri ortadan kaldırırken onların insanlarını tamamen silmiyordu. Aksine yetenekli olanları sisteme dahil ediyordu. Böylece her zafer ordusunu daha da büyütüyor, her yenilgi rakiplerinin insan kaynağını eritiyordu. Bu Bozkır'da nadir görülen bir asimilasyon stratejisiydi. Zamanla Bozkır'da saf kalmadı, tarafsızlık imkansızlaştı. Ya Temuçin'in düzenine katılacaktın ya da ona karşı duracaktın. Ve karşı duranların sayısı her geçen ay azaldı. Çünkü Temuçin'in ordusu yalnızca savaşmıyor, istikrar yayıyordu. Ganimet paylaşılıyor, disiplin korunuyor, liderlik öngörülebilir kalıyordu. Bu göçebe dünya için büyük bir cazibeydi. Bölümün sonunda tablo nettir. Bozkır'da artık çok sayıda güç yoktur. Tek merkez vardır. Temuçin kabileleri birleştirmiştir ama bu bir kardeşlik masalı değildir. Bu, savaş, ikna ve sistemle örülmüş bir birleşmedir. Herkes bunun farkındadır. Kimse bunu romantize etmez ama herkes sonucunu kabul eder. Artık geriye yalnızca bir adım kalmıştır. Bu fiili gücün resmiyet kazanması. Çünkü Bozkır'da gerçek güç eninde sonunda ad ister. Bozkır'da gerçek güç ilan edilmeden tamamlanmış sayılmaz. Temuçin'in ordusu vardı, düzeni vardı, rakipleri yoktu. Ama hala bir eksiği bulunuyordu. Meşruiyet. Çünkü Bozkır dünyasında kılıçla kazanılan her şey ancak kurultayla mühürlenirse kalıcı olurdu. Aksi halde güç yalnızca geçici bir üstünlük sayılırdı. 1206 yılı geldiğinde Bozkır'da artık kimse gerçeği inkar etmiyordu. Kabileler tek tek değil, bir bütün olarak Temuçin'in etrafında toplanmıştı. Bu yüzden büyük bir kurultay çağrısı yapıldı. Bu toplantı bir seçimden çok bir kabul töreni gibiydi. Çünkü alternatif yoktu. Karşı çıkmak yalnızca kendini yok saymak anlamına geliyordu. Kurultay alanı sıradan bir meclis değildi. Çadırlar geniş bir alana kuruldu, her boy kendi temsilcileriyle oradaydı. Bu sahne Bozkır tarihinde nadir görülürdü. Çünkü daha önce hiçbir lider bu kadar geniş bir coğrafyayı tek bir irade altında toplamamıştı. Burada konuşulan şey yalnızca bir isim değil, yeni bir düzenin ilanıydı. Temuçin ortaya çıktığında sessizlik çöktü. Bu sessizlik korkudan değil, kabullenişten doğuyordu. Çünkü herkes onun nasıl yükseldiğini biliyordu. Açlıktan gelen bir çocuktu ama bugün karşılarında duran, düzen kurmuş bir liderdi. Kurultayda verilen ünvan sıradan değildi. Han kelimesi çok kişiye verilmişti. Fakat bu ünvan farklıydı. Cengiz Han.
Bu isim farklı şekillerde yorumlandı. Kimilerine göre okyanus gibi engin, kimilerine göre dünyayı titreten anlamına geliyordu. Ama Bozkır için anlamı netti. Bu adam yalnızca Moğolların lideri değil, göğün buyruğunu taşıyan kişi olarak kabul ediliyordu. Artık Temuçin yoktu. O isim geçmişte kalmıştı. Kurultayda verilen kararlar yalnızca sembolik değildi. Yasa resmen kabul edildi. Ordu düzeni teyit edildi. Sadakat yemini tazelendi. Her kabile artık kendi başına değil, tek bir iradenin parçasıydı. Bu noktadan sonra itaatsizlik yalnızca lidere değil, kurulan düzene karşı çıkmak anlamına gelecekti. Bu an Bozkır için bir dönüm noktasıdır. Çünkü ilk kez göçebe dünya, dağınık bir güç olmaktan çıkıp merkezi bir yapıya dönüşmüştür. Ve bu yapı kendi sınırlarıyla yetinmeyecek kadar güçlüdür. Kurultaydan sonra yön artık içe değil, dışa çevrilecektir. Cengiz Han için bu yalnızca bir taç giyme anı değildir. Bu çocukken verilen sessiz bir yeminle yüzleşme anıdır. Bir daha kimse beni kaderine terk edemeyecek. Artık bu cümle yalnızca ona değil, dünyaya söylenmiştir. Bu bölümle birlikte Temuçin'in yükseliş hikayesi tamamlanır. Bundan sonra başlayacak olan şey bir insanın değil, bir sistemin dünyayla karşılaşmasıdır. Kurultaydan sonra Bozkır'da artık konuşulacak bir şey kalmamıştı. İçeride düzen kurulmuş, rakipler tasfiye edilmişti. Şimdi sırada kaçınılmaz soru vardı. Bu güç ne yapacaktı? Cengiz Han'ın cevabı nettir. Bozkır'da ayakta kalmak için yalnızca güçlü olmak yetmez, hareket etmek gerekir. Ve hareketin yönü zenginliğin ve direnişin olduğu yere çevrilir. İlk hedef Çin dünyasıydı. Bunun nedeni ideolojik değil, stratejikti. Çin sınırları, zengin şehirler, depolar, kalabalık nüfus ve düzenli ordular demekti. Ayrıca kuzeydeki Çin hanedanları, Bozkır kabilelerini yüzyıllardır birbirine kırdırarak ayakta kalmıştı. Cengiz Han için bu yalnızca bir fetih değil, hesaplaşmaydı. Bu dönemde Çin coğrafyası tek parça değildi. Kuzeyde Jin hanedanı, batıda Si Xia bulunuyordu. Her biri Moğolları kontrol edilecek barbarlar olarak görüyordu. Çin Seddi'nin arkasında güvende olduklarını düşünüyorlardı. Ancak bu güven yerleşik dünyanın klasik yanılgısıydı. Hareketli bir düşmanı duvarla durdurabileceklerini sanmak. Moğol ordusu Çin'e yürüdüğünde ilk şaşkınlık burada yaşandı. Çünkü Çinliler Bozkır savaşçılarının kuşatma bilmediğini düşünüyordu. Oysa Cengiz Han çoktan bu açığı kapatmıştı. Ele geçirilen Çinli ve Orta Asyalı mühendisler ordunun bir parçası haline getirilmişti. Mancınıklar, kuşatma kuleleri, ateşli silah benzeri düzenekler. Moğol ordusu artık yalnızca açık arazide değil, şehir önünde de ölümcüldü. Seferler sistematikti. Önce çevre yerleşimler vuruluyor, ikmal hatları kesiliyor, sonra büyük şehirler yalnız bırakılıyordu. Direnen kentler haftalarca kuşatılıyor, teslim olanlara ise görece merhamet gösteriliyordu. Bu fark kısa sürede yayıldı. Çin şehirleri duvarların arkasında değil, karar anında yıkılıyordu. Cengiz Han'ın ordusu hız ve psikolojiyi birlikte kullandı. Aynı anda birden fazla noktaya saldırarak düşmanın kafasını karıştırdı. Bir şehir düşerken yüzlerce kilometre ötede başka bir şehir tehdit altına giriyordu. Çin orduları neyi savunacağını şaşırdı. Çünkü karşılarında alışık olmadıkları bir şey vardı. Sabit cephe yoktu. En büyük darbelerden biri Jin hanedanının başkenti olan Zhongdu'nun kuşatılmasıyla geldi. Aylar süren baskı, kıtlık ve iç karışıklıklar şehri teslim noktasına getirdi. Bu Çin dünyası için sembolik bir yıkımdı. Çünkü Bozkır'dan gelen bir güç Çin'in kalbine ulaşmıştı. Bu an yalnızca bir şehrin değil, bir özgüvenin düşüşüydü. Bu seferler sırasında Cengiz Han'ın yaklaşımı netleşti. Amaç yalnızca toprak almak değildi. Amaç karşı tarafın direnme iradesini kırmaktı. Çin orduları yenilince geri çekilir, şehirler düşünce yeniden ayağa kalkmaya çalışırdı. Cengiz Hansa her zaferi bir sonrakinin aracı haline getirdi. Bu yüzden Çin seferleri tek bir savaş değil, yıpratıcı bir dalga şeklinde ilerledi. Bölümün sonunda tablo açıktır. Bozkır'dan çıkan düzen, yerleşik dünyanın kalbine ulaşmıştır. Çin Seddi aşılmış, şehirler düşmüş, hanedanlar sarsılmıştır. Ve dünya ilk kez şunu fark etmeye başlamıştır. Bu geçici bir istilacı değil, bu dünyayı sınayan bir güçtür.
Bu noktadan sonra fetihlerin yönü değişecektir. Çünkü Çin yalnızca başlangıçtır. Batı'da çok daha zengin, çok daha karmaşık ve çok daha kanlı bir dünya beklemektedir. Çin seferlerinden sonra Cengiz Han'ın ordusu artık sınanmıştı. Kuşatma biliyor, uzun seferlere dayanıyor, farklı coğrafyalarda dağılmadan ilerleyebiliyordu. Ancak batıda karşısına çıkacak dünya Çin'den farklıydı. Burası yalnızca zengin şehirlerin değil, köklü bir medeniyetin coğrafyasıydı. İslam dünyası, ilim merkezleri, ticaret yolları ve güçlü bir devlet yapısıyla ayakta duruyordu. Bu dünyanın adı Harzemşahlardı. Başlangıçta savaş kaçınılmaz değildi. Cengiz Han, Harzemşah hükümdarı Muhammed Harzemşah'la ticaret yapmak istiyordu. Gönderilen kervanlar barışın ve karşılıklı kazancın sembolüydü. Ancak bu kervanlar Otrar'da durduruldu, mallarına el konuldu ve tüccarlar öldürüldü. Ardından gönderilen elçiler de aşağılandı. Bu, Bozkır dünyasında affedilemez bir şeydi. Elçi öldürmek doğrudan savaş ilanı demekti. Cengiz Han bu noktada ani bir öfke patlaması göstermedi. Aksine sessiz kaldı. Bu sessizlik yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Çünkü onun yöntemi anlık intikam değil, yok edici karşılıktı. Harzemşahlar bu sessizliği zayıflık sandı. Oysa Moğol ordusu çoktan hazırlanıyordu. Sefer başladığında Harzemşahlar büyük bir hata yaptı. Ordularını tek bir merkezde toplamak yerine şehirlere dağıttılar. Bu savunma gibi görünse de Moğol stratejisi için ideal bir senaryoydu. Cengiz Han ordusunu parçalara ayırdı, farklı yönlerden ilerletti. Aynı anda Buhara, Semerkant, Otrar ve çevre şehirler tehdit altına girdi. Harzemşahlar neyi savunacaklarını şaşırdı. Buhara'nın düşüşü bir dönüm noktasıydı. Şehir kısa sürede ele geçirildi. Rivayetlere göre Cengiz Han camiye girip halka hitap etti. Bu sahne fetih tarihinin en sarsıcı anlarından biri olarak anlatılır. Çünkü burada yalnızca bir şehir değil, dokunulmazlık hissi yıkıldı. Buhara'nın ardından Semerkant geldi. Kalabalık savunmasına rağmen şehir düştü. Direnenler öldürüldü, teslim olanlar hayatta kaldı. Mesaj tekrarlandı. Seçim sizin, sonuç değişmez. Harzemşah hükümdarı Muhammed ise savaşmak yerine kaçmayı seçti. Şehirden şehre kaçtı, bir göl adasında yalnız başına öldü. Bu bir devletin psikolojik çöküşünün sembolüdür. Lider kaçtığında savunma çöker. Moğol ordusu için artık karşılarında bir imparatorluk değil, dağılan bir beden vardı. Bu seferlerin etkisi yalnızca askeri değildi. İslam dünyasının ilim merkezleri yakıldı, kütüphaneler yok oldu, ticaret ağları çöktü. Bu yıkımın boyutu yüzyıllar boyunca konuşuldu. Ancak burada durup şu soruyu sormak gerekir. Cengiz Han bunu keyif için mi yaptı, yoksa bilinçli bir strateji miydi? Çünkü Harzemşah seferinden sonra çevredeki birçok şehir savaşmadan teslim oldu. Dehşet bir silah olarak kullanılmıştı. Bu bölümün sonunda dünya artık Cengiz Han'ın adını yalnızca duymuyor, hissediyordu. Onunla karşılaşmak bir savaşa girmekten çok daha fazlasıydı. Bu bir medeniyetin hayatta kalma sınavıydı. Ve bu sınavda çoğu şehir yanlış cevabı verdi. Harzemşah felaketiyle birlikte Cengiz Han'ın ünü bozkırları aşıp bütün dünyaya yayıldı. Artık o sadece fetheden bir lider değil, direnişin bedelini öğreten bir güçtü. Cengiz Han'ın fetihlerini yalnızca kılıç ve sayı ile açıklamak yetersiz kalır. Çünkü onun asıl silahı savaş başlamadan önce kullanılırdı. Bu silahın adı korkuydu. Ancak bu korku kontrolsüz bir vahşet değil, bilinçli, hesaplanmış ve tekrar tekrar uygulanan bir psikolojik savaş doktriniydi. Cengiz Han çok erken şunu fark etti. Bir şehri almakla bir bölgeyi teslim almak arasında büyük fark vardır. Şehir almak asker ister, bölge teslim almak ise söylenti, ün ve zihinsel çöküşle mümkündür. Bu yüzden Moğol ordusu bir yere ulaştığında ilk soru şuydu: direnecek misiniz? Bu soru samimi bir teklifti. Çünkü teslim olan şehirler çoğu zaman yağmalanır ama yok edilmezdi. Direnenler ise yalnızca yenilmez, örnek haline getirilirdi. Bu örnekler bilinçli olarak yayılırdı.
Kaçanlara bilerek izin verilir, sağ kalanlar başka şehirlere gönderilirdi. Onların anlatacakları şeyler en etkili propaganda aracıydı. Yanan şehirler, öldürülen halk, yıkılan surlar, bu hikayeler abartı değildi. Tam tersine özellikle eksik bırakılmazdı. Çünkü amaç Moğollar geliyor cümlesinin tek başına yeterli olmasıydı. Cengiz Han'ın stratejisinde korku rastgele uygulanmazdı. Eğer her yer yakılıp yıkılsaydı teslim olacak kimse kalmazdı. Bu yüzden denge çok iyi kurulurdu. Bazı şehirler tamamen yok edilirken bazıları özellikle ayakta bırakılırdı. Bu fark çevredeki yerleşimlerin kararını hızlandırırdı. İnsanlar şu hesabı yapardı: direnirsek yok oluruz, teslim olursak yaşarız. Bu ahlaki bir tercih değil, hayatta kalma refleksiydi. Moğol ordusu savaş alanında da psikolojiyi kullanırdı. Gece ateşleri çoğaltılır, ordudan büyük gösterilirdi. Aynı anda farklı yönlerden saldırılar yapılarak savunma hattı dağıtılırdı. Düşman karşısında kaç kişi olduğunu, nereden vurulacağını bilemezdi. Belirsizlik düzenli ordular için en yıkıcı şeydir. Çünkü korku net bir düşmandan değil, kontrol edilemeyenden doğar. Bu stratejinin bir başka yönü de liderleri hedef almaktı. Cengiz Han şehirleri değil, önce iradeyi yıkmak isterdi. Lider kaçtığında ya da öldürüldüğünde ordular çözülür, halk dağılırdı. Harezmşah örneğinde olduğu gibi bir hükümdarın kaçışı bazen 10.000 askerin yenilgisinden daha yıkıcı olurdu. Çünkü umut merkezini kaybederdi. Burada önemli bir ayrım yapılmalıdır. Cengiz Han'ın uyguladığı dehşet kontrolsüz bir sadizm değildir. Aksine tekrar eden bir kalıba sahiptir. Direnen şehir yok oluş, teslim olan şehir düzenin parçası. Bu tekrar kısa sürede herkes tarafından öğrenilir ve öğrenilen korku ordulardan daha hızlı yayılır. Bu sayede Moğol ordusu bazen savaşmadan kazanır. Bu bölümün en rahatsız edici tarafı da budur. Çünkü Cengiz Han'ın başarılarının bir kısmı insanların rasyonel karar vermesinden değil, dehşet karşısında boyun eğmesinden kaynaklanır. Bu tarih boyunca birçok güç tarafından taklit edilmeye çalışılmıştır. Ancak çok azı bu kadar sistemli ve etkili olabilmiştir. Bölümün sonunda şu gerçekle yüzleşiriz: Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk yalnızca toprakla değil, zihinlerle genişlemiştir. Kılıç yaralar açar, korkuysa kararları değiştirir ve kararlar değiştiğinde dünya sessizce yön değiştirir. Cengiz Han'ın hayatı gürültüyle geçti, ölümü ise sessizlikle örtüldü. 1227 yılında Tangutlara karşı yürütülen sefer sırasında öldü. Nasıl öldüğü kesin olarak bilinmez. Bazı kaynaklar hastalık der, bazıları bir düşme ya da iç kanama. Ancak kesin olan tek şey şudur: onun ölümü bile sıradan bir olay gibi yaşanmadı. Çünkü Cengiz Han, ölümünün bile kontrol altında olmasını istemişti. Cenazesi gizlice taşındı. Rivayetlere göre cenazeye eşlik eden askerler mezarın yerini gören kim varsa öldürdü. Amaç açıktı: mezarı bir güç odağına, bir ziyaret yerine ya da bir sembole dönüşmesin. Bugün Moğolistan'da Burhan Haldun Dağı ve çevresi işaret edilse de Cengiz Han'ın mezarı hala bulunamadı. Bu tarihin en büyük kayıp mezar gizemlerinden biridir. Fakat ironik olan şudur: mezarı kayıptır ama mirası asla gizli kalmamıştır. Bu noktada tarih alışılmadık bir soruyla karşı karşıya kalır. Cengiz Han'ın kaç çocuğu vardı? Tarih kitaplarının verdiği cevap nettir. Resmi olarak 4 oğlu vardır: Cüci, Çağatay, Ögeday ve Toluy. İmparatorluğun kaderi bu 4 isim üzerinden şekillenmiştir. Ayrıca 4 kızı olduğu da kabul edilir. Bu kızlar stratejik evliliklerle Moğol hakimiyetini genişleten kilit figürlerdir. Yani Cengiz Han soyunu yalnızca kılıçla değil, akrabalık ağıyla da yaymıştır. Ancak bu cevap buzdağının yalnızca görüner kısmıdır. Cengiz Han'ın çok sayıda eşi ve cariyesi olduğu bilinir. Bozkır geleneğinde bu çocukların tamamı kayıt altına alınmazdı. Yüzyıllar boyunca bu konu tarihçiler için bir tahmin alanı olarak kaldı. Ta ki bilim devreye girene kadar. Modern genetik çalışmalar, özellikle Y kromozomu üzerinden yapılan analizler şaşırtıcı bir tablo ortaya koydu. Y kromozomu yalnızca babadan oğula geçen bir genetik hattır ve nesiller boyunca büyük ölçüde değişmeden aktarılır. Bu sayede erkek soyları geriye doğru izlenebilir. 2000'li yılların başında yapılan geniş çaplı bir araştırmada, Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada milyonlarca erkeğin neredeyse aynı Y kromozomunu taşıdığı tespit edildi. Bu genetik hat yaklaşık 800 bin yıl önce yaşamış tek bir erkekten türemiş görünüyordu.
Bu kadar kısa sürede bu kadar geniş bir yayılım sıradan bir nüfus artışıyla açıklanamıyordu. Burada bilim dikkatli konuşur. Bu Y kromozomu kesin olarak Cengiz Han'a aittir demez. Çünkü mezarı bulunamadığı için doğrudan karşılaştırma yapılamaz. Ama şunu söyler. Bu genetik yayılımın zamanı, coğrafyası ve hızı olağanüstü güce sahip bir erkek figürü olmadan açıklanamaz. Tarih ise sessizce şunu ekler. O dönemde bu profile uyan tek bir isim vardır. Böylece Cengiz Han'ın mirası yalnızca haritalarda değil, insan bedenlerinde yaşamaya devam eder. Bugün dünya üzerindeki erkeklerin yaklaşık 0,5'inin bu ortak Y kromozomu hattını taşıdığı düşünülür. Bu milyonlarca insan demektir. Yani Cengiz Han belki de tarihte genetik iz bırakan en etkili figürlerden biridir. Finalde şu gerçekle baş başa kalırız. Cengiz Han öldü, mezarı kayboldu, imparatorluk parçalandı. Ama adı korku hikayelerinde, düzeni devlet yapılarında ve belki de kanı milyonlarca insanın genlerinde yaşamaya devam etti. Peki o kimdi? Bir canavar mıydı yoksa çağının en acımasız ama en gerçekçi kurucusu mu? Belki de cevap şudur. Cengiz Han, tarihin bize sorduğu en rahatsız edici sorudur. Mutlak güç insanı neye dönüştürür? Ve bu soru onun mezarı bulunmasa bile hala diri.